Starbucks. Ak yatırım iştiraki Starbucks ayaküstü lezzetleri sunar. Hey, Kenyo, it's over. Burak istediğin bir şey var mı? Vurayım mı? Burak ben bunu yiyemeyeceğim. Bana fazla geliyor bu. Eti yapan çocuk bu etten daha çok pişmiş. Aklınızda olsun, akşam 8'e doğru bir anda indirime girer. Satılmayan bütün sushi'leri %30 daha indirimli yiyebilirsiniz. Tuz. Yanınıza tuz getirin Gökhan. Yeniköy Balıkçı Kaan. Senden de bekliyorum. Torçla. Torçla. Hepinize yeni bir videodan merhabalar. Osaka'dayız. Japonya'da farklı bir şehirde farklı bir lezzet rehberi yapacağız. Yanımda yine Burak Kan var. Evet, merhaba tekrardan. Kaç hafta oldu bilmiyorum sizi onu yayınlayalı. Ya, Bizim Tokyo- sakallarımız uzadı. Evet, Ondan aynen. sonra şimdi Osaka'dayız. Haftalık gidip geliyoruz. Osaka çekeceğimiz zaman Osaka'ya geliyoruz. Evet, Kyoto evet. çekeceğimiz zaman Kyoto'ya geliyoruz. Böyle de yüce gönüllü bir kanalımız var. Sağ olsun. Aynen öyle. Misafir olmaktan dolayı çok mutluyum. Rehberlik etmekten de çok mutluyum. Yalnız bir şey söyleyeceğim, o duymasın. Ben Osaka'yı o kadar sevmiyorum. O yüzden burada çok hızlı geçeceğiz burayı. Benim için Tokyo ve Kyoto daha önemli. Osaka'yı, hatta kanalımda konsepti olan ayaküstü lezzetlerle geçeceğiz. Çok vakit kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz değil mi? Evet. Yani Ben duydum ama merak etme. Osaka'yı neden sevmedim? Linç yemeye hazır mıyız? Hazırız. Osaka, Japonya'nın Mecidiyeköy'ü. Çok gürültülü. Aşırı gürültülü. Saygısızlar. Mecidiyeköy'ler çok saygılı. Gürültülüler, toplum kurallarına uymuyorlar pek. Merhaba, ne haber? Haksız mıyım? Burası Mecidiyeköy ya. Anlamadığım bir şey var ya. Evet. Tüm Japonya'da merdivenlere inerken solda duruyorsun, Osaka'da sağda duruyorsun. hiçbir Neden abi? anlatamazsın bu. Neden yani? Belki diğer şehirlerde samuray kültüründe şey var. Ben sizi samuraya götürürsem kılıçları taktıkları yönlere doğru aslında. Burası İngilizlerle alakası yok mesela sağdan direksiyonda. Evet. Kılıçları taktıkları yön öbür taraftan yürürlerse birbirine çarpıyor kılıçlar. O yüzden çok eski zamandan beri şeye alışmışlar, soldan yürümeye. Ama herhalde Osaka'nın öyle bir şeyi yoktu, ne bileyim. Aslında vardı ya burası, bilmiyorum abi, işte saçma bir yer burası, anladın mı? Hani hiç anlam veremediğim şekilde trafik kuralı tersten akıyor. Trafik değil, pardon. Trafik yine normal Japonya gibi. Bazı kurallar, yaya kuralları terste. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Osaka'da Japon sokak lezzetlerini işleyeceğiz. Birazcık sosyal medyada baktığınız zaman hem TikTok'ta hem Instagram'da hem YouTube'da genellikle böyle viral olan şeyler Osaka'da toplanmış vaziyette değil mi? Evet, çünkü sokak lezzeti gibi pratik şeyler çok sevildiği için, genelde bunlar TikTok'ta da çok yayınlandığı için Evet. burası TikToker'ların ve bu tarz içerik üreticilerin cenneti diyebiliriz. Evet. Biz o yüzden burayı birazcık hızlı geçeceğiz. Atış alanı burası. Belki bir iki durakta gene otururuz ama genel olarak Osaka'nın... Güzel bir izakaya bulursak Evet, oturalım. oturalım. Bulursak da buldum aslında. Ya, Neyse. listemizde var, evet. Listemde var bir tane. Misafirleri götürmekten çok sevdiğim yerler var. Onlardan bir tanesine gideriz. Ama dediğin gibi burası sanki daha böyle şu anki pozisyonumuz gibi ayaküstü lezzetlerde daha başarılı. Aynen. Bu arada şunu da söyleyeyim. Osaka, Japonya'nın gastronomi merkezi gibi kabul ediliyor. Neden bilmiyorum ama öyle. Güzel yemekler var değil mi? Ya varmış ama işte burada senin ulaşman, yani turiste ulaştırma konusunda bence başarılı değiller. Evet. O konuda, pazarlama konusunda Tokyo ve Kyoto daha başarılı. Tokyo zaten cennet gibi. Her şey var. Peki o zaman video başlarken sizler ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Video ile ilgili özellikle söylemek istedikleriniz varsa birebir olarak ben okuyorum. Her şeyi cevaplıyorum. Onu da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. O zaman Osaka ayaküstü lezzetleri başlıyor. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Taksiye atladık. Yaklaşık bir 8-9 dakika uzaklıkta. Sen demin ne demiştin? Bütün gideceğimiz mekanlar ne bir bölgesindeydi? Az önce anonsu çektiğin yer Dotonbori bölgesi. Genelde böyle atıştırmalık veya viral olan çoğu lezzet hep Dotonbori bölgesinin etrafında yoğunlaşmış. Arkamızda bir şey vardı, poster gibi. Evet, o Glico adam, Glico Sign diye geçiyor. Glico oranın etisi ülkeri gibi bir şey. Oranın derken Japonya'nın. O tabelayı oraya 1935'te koymuşlar. 35'ten beri bu 6. nesil tabela. Hiç yeri değişmemiş. Tamam. Sembolü değişmemiş ama işte teknoloji değişmiş. Atıyorum eskiden bir ara billboardmuş, işte bir ara neon olmuş, sonra LED'e çevrilmiş falan filan. Savaş zamanı bir 2 sene kapalı kalmış o LED'ler enerji tasarrufu için. Enerji verişi bir şekerlemeci, yani çikolatacı olduğu için o Glico şekerleriyle çok güçlü olursun imajı vermeye çalışıyor
sporcu. Enerjik olursun imajı. O yüzden elleri havada. Evet 50 lira havada bir sporcu. Herkes de fotoğraf Hatta çekiyor. onunla alakalı da şeye var. Şimdi herkes orada aynı fotoğraf çekildiriyor. Osaka'nın sembolü. Ama garip bir şeye var. Ne derler o? Rivayet var. O adam Japon değil. Endonezyalı bir tane atlet var. O senelerde Asya'da çok meşhur olmuş şey. Olimpiyatlarda falan filan. Galiba ona çok benziyor diye böyle bir rivayet var. Yani logodaki adam bir Japon değil, Endonezyalı bir atlet. Vay be. Ama sonuçta o da Asyalı insanların o dönemki şeyini temsil ediyormuş. Kahraman gibiymiş o aralar Vay be. olimpiyatlarda. Güzel. Şimdi biz Eksando yemeğe gidiyoruz. Ne demek sando? Sandviç. Sandviç demek çok zor onlar için. O yüzden sando diyorlar. Bir de başka şeyleri de söyleyemiyorlar. Sessiz harfle bitenleri hep sesli harfle. Eğer N ile bitmiyorsa N haricinde sesli harfle bitiremiyorlar. Öyle düşün. Starbucks diyor mesela. Starbucks diyemiyor. Bitiyor ya. Aha. Starbucks diyor. Star diyemiyor. Starbucks. McDonald's diyemiyor. McDonald's diyemiyor. McDonald's diyor. Mekana geldik sayılır. O yüzden orada görüşürüz. Şimdi sıradayız. Menümüz geldi. Bu şekilde et ve aynı zamanda yumurtalı sandomuz var. Evet. Kahvaltıyı tam bir Japon usulü yapacağız. Böyle çiğ bir steak sandviç var. Evet. 2 parça halinde 2 ekmek olarak veriyor. Bu Japon ekmeği herhalde değil mi? Sütlü ekmek. Sütlü ekmek gibi. Şuraya doğru göstereceğim. İçi full çırpılmış yumurta aslında birazcık da. Şokupan da olmayabilir. Onu bir araştıralım. Sen onu Soracağım. Ahmet halleder. Soracağım. Çünkü şokupan daha ufak oluyor bazen. Evet. Araştırabiliyorum. Bunu isterseniz bütün alabiliyorsunuz, isterseniz de bir parça olarak alıyorsunuz. Bir parçası Yumurtalıdan bahsediyor. Aynen. Etli de öyle bir şey yok. Bir parçası yarım olarak veriliyor. 580 yen. İki parçası yani tamamı 1160 yen. Biz şimdi içeri girelim. İçeride tadına bakalım. Size de yorumlayalım. Beğeneceğini umuyorum. İçeceklerden bahsedelim hızlı hızlı. Hep yemek mi yiyorsunuz? Hayır. Biraz içiyoruz da. Kahve, şeftali suyu, mango çayı, limon çayı, muskatti diyor. Bak işte bu şey önemli. Shine muskat. Buraya Japonya'ya ait özel bir hibrit şey. Bizim muskattan gelen gibi şu ama inanılmaz aromalı. Yani bu Shine muskatlı meyvesidir, sakızıdır, jelibon her şeyi var. Ya abi acayip. Yani bu dünyadan değil o tat. İçelim ondan. Bundan şey de var, dondurma da var. Şaka yapıyorsun. Ondan sonra bir de green apple tea varmış. Tamam. Bana geçiyor. Ben ondan içeceğim. Muskat suyu. Muskat tea iç bakayım nasıl bir şey ben merak ediyorum. İki tane sandomuz var. Biri egg sando, biri de et sando. Şöyle kalp attırayım. Çok güzel gözüküyor. İkisi de bayıldım yani. Bir de hazırlanış aşamasını çok güzel gösterdiler bize. Doldurdular, ardından fırına attılar. Çok güzel, bayağı doyurucu. Biz iyi ki yumurtadan bir parça söylemişiz. Çünkü çok büyük. Hangisine başlayacağız? Nasıl yiyeceğiz bunu? Herhalde şeyle. İçini ayıklıyorlar mı acaba? Çok yemesi acayip zor ya. Şu an hayal edemiyorum. Sıkacağım onu herhalde, sizce. döke döke. Evet onu sen ısıra ısıra yiyeceksin. Ben et yemek istiyorum şu an. Genelde ısınmaya başlıyorum. Ben de ete başlayayım. Tamam. Şöyle göstereyim mi? Ben de şunu göstereyim. Oh, thanks. Thank you. Arigatou gozaimasu. Tuzu olan bir işletme. Evet, normalde bazı yerlerde tuz olmuyor. Sos ister misin diyorlar yani tuz yerine. Ben başlıyorum. Yumurtanın beyazını o kadar köpürtmüşler ki. Nasıl ilk izlenimler? Sarımsaklı olmuş çok güzel. Vallahi mı? Aman bunu dökmeden yeme şansı yok. Mümkün değil. Biraz ağzımı yüzüme bulaştırıyorum, kusura bakmayın. Yani bu sandviçi genelde bizde pişme diye bir şey çok pişmiş isteniyor ya. Bunu yemesinler. Niye? Bu Az şey pişmiş bayağı. az pişmiş evet. Ateşin yanından geçmiş. Dokunmuşlar yani. Burak ben bunu yiyemeyeceğim. Bana fazla gelir bu. Ete geçiyorum. Sana bırakıyorum bunu. Sen bunu halledersin zaten ya. Hadi kardeşim. Afiyet olsun sana. Eti yapan çocuk bu etten daha çok pişmiş. Öyle söyleyeyim. Şimdi et sanduya geçtik. Bu tarzda. Ribeye diye geçiyor. Hakikaten az pişirmişler. İçi kırmızı birazcık gördüğünüz gibi. Ama görüntüsü güzel. Gayet güzel. Bence çok güzel. Sarımsak sosu çok güzel geliyor. Üzerindeki o kırmızı karabiberler Ha peppercorn. tane. Tane kırmızı biber ha. Mutfak çok küçük. Pek hijyenik olduğu söylenemez. Ama her şeyi hızlı şekilde hallediyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet, bakteri üremeye fırsat bulamadan mideye iniyor. Muhtemelen. Ama Öyle bir hijyen standardı. ama lezzetli. Yani bu biraz Adana vibe'ı alabiliyorsun buradan değil mi? Bence böyle iniyor bu ya. Ha. Beyazında bir şey var. Değişik tat var. Hoca tea diye bir şey var ya, o var sanki. Hoca tea ne ya? Matcha var bunda ya. Yok bayağı bunların bir kavrulmuş şeyi var. Kavrulmuş bir yeşil çayı var.
O tat geldi ya ağzıma. Var ha bundaki her şey ya. Unutmadan söyleyelim, biz bu arada küçük olan etten söyledik. Normalde daha büyüğü de var. Küçük olan 200 gram. Öyle. Ama çok güzel. Ben ikisini de sevdim. Yumurta güzel ya. O işi. O işi var. O işi var. Az önce o değişik gelen tadı bulduk. Kuru maydanoz diyor. Bu üzerine biraz değişik bir şey serpiyor ama kuru maydanozda böyle şey var. Bir çay tadı var. Biraz daha farklı Fena bir olmamış bence. ama şeymiş kuru maydanozmuş. Şu Bu markanın bu ürünüymüş. Ama içinde yeşillik gözükmüyor ki. üzerine. O arkadaşla gelen oydu. Ha, Fırına girdi ya. Yumurtanın üzerine Fırında yandı o büyük ihtimalle. Tamam, Sen okey. anlamadın ne olduğunu. Yandığı için de daha çok çay gibi koktu. buraya gelip etliden yemeniz lazım bence. Ayaküstü Lezzetler'in yeni sponsoru Stablex, Ak Yatırım iştiraki olan bir kripto para alım-satım platformu. Stablex'in modern ve kullanıcı dostu arayüzüyle Bitcoin, Ethereum ve 60'tan fazla kripto varlıkta alım-satım yapabilirsiniz. 7/24 hizmet veren müşteri çözüm merkezi de aklınıza takılan her konuda yanınızda. Kripto para dünyasını daha yakından tanımak isteyenler Stablex uygulamasını indirebilirler. Bu arkamızdaki AVM neydi? Takashimaya. Evet, buranın en güzel AVM'lerinden biri. Gördüğüm kadarıyla içeride market de var. Evet, eksilerde olur genelde marketler ve aklınızda olsun akşam 8'e doğru bir anda indirime girer. Satılmayan bütün sushi'leri %30 daha indirimli yiyebilirsiniz. Şaka yapıyorsun. Tabii öyle bir yaşlı amca gelir oraya bir tane tak 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 hepsine iyi etiket basar. Evinize ve otelinize götürmek için hazır böyle nigiriler vesaireler. Güzel bilgi. Evet evet. Keşke bizde de olsa. Burası Namba bölgesi. Çok fazla pasaj var böyle. Sonuçta kapalı ortamda alışveriş için vesaire daha rahat. Yağmur vesaire hiç etkilenmiyorsun. Şimdi ne yiyeceğiz? Japanese Ha souffle style cheesecake. cheesecake evet. Evet. Şu Meşhur. sosyal medyada kafası şöyle sallanan bir tane cheesecake var ya. Fırından çıktığında hemen sallayabiliyorsun ama sonradan donuyor. Yani evet biraz daha katılaşıyordur. Zaten burada 2 tane sıra var. Bir tanesi soğuk servis. Yani daha önce de 2-3 saat önce yapılmışları da hızlıca satın alabilirsin. Ya da bekliyorum ve illa o sıcak sıcak halini yiyeceğim dersen de biraz sıra bekliyorsun. Çok viral oldu ama bence tadı güzel değil. Ama Ya şöyle ben nasıl anlatayım size tadını? San Sebastian mı? Hayır hiç alakası yok. Bu bir sünger. Sünger. Bir Tamam. kocaman bir Bak. yatak süngeri gibi yani. Geldik. Yüksek dans sünger. Arkamızda. Sıraya girelim şuraya. Bahsettiğim şeyden bahsediyor. Az önce konuştuğumuz şeyden bahsediyor. 2 tane sıramız var. Öndeki bu sıcak sırayı bekleyenler. Arkadaki de daha önce hazırlanmış olanları yiyebilecek olanlar. İstiyorsan soğuk yiyelim. Var mısın? Vallahi bana şey fark etmez. Bakayım Her şuraya. 15 dakikada bu arada yenisi çıkıyormuş. Bak zil çalıyor. Bu demek oluyor ki fırından çıkıyor. Yok fırından çıktı şimdi damgaları basıyor. Tamam işte o hazır diye Hazır diye söylüyorlar. söylüyor. Aynen. Buranın önemli özelliklerinden biri şu, tabanına üzüm koyuyorlarmış. Diğerlerinden farklı bu. Ve o üzümde bir umami arttırıcı bir özelliğe sahip. Daha tadı değişiyormuş. Söyledikleri yalancısıyız. Biz Şey yapma. Çok fazla yükselme. ChatGPT'nin yalancısı. Güzel bir şey. Sünger mi? Scotch Brite. Ya sponge cake seven de var tabii de. Öyle ama cheesecake bekleme yani. Akışkan veya kreması bir şey. Bu bayağı bildiğin sponge cake. Denik görmesi. Güzel bu arada ya. Ben de şey değil hani bir şeyle kıyaslayınca yanlış olur. Kendi başına güzel bir şey. Ama yanına bence kahve istiyor. Okay, 3 days. I know. Thank you very much. ありがとうございます。 Bye bye. Nereye geldik? Su kenarına. Evet, dere kenarı ama dünyanın en güzel dere kenarı Kyoto'da. Kyoto'da mı? Göstereceğim sana. Sizi Kyoto'da bir yere götüreceğim, dere kenarı. Benim herhalde Japonya'da en mutlu olduğum yerden bir tanesi. Dünyanın en basit yeri. 0 yen maliyeti var. Karşıda Family Mart var. İstediğin içeceği alıyorsun, oturuyorsun, içiyorsun. Çok güzel. Şimdi ürünü açıyorum. Oh. Sıcacık bu arada hala. Hatta sallanıyor böyle. Görüyor musun? Bak. Evet. Sana söylemiş olduğum şey geçerli. Bu insanlar paketleme konusunda biraz tutkulular. Her şeyi böyle ince ince paket yapar, bilmem ne yapar. Yani şeye araştırmak istemiyorum üzüleceğim diye. Geri dönüşüm oranlarını Evet. sanki sınıfta kalmış olabilirler ya. Bak. Şöyle içeriden Şey göstereyim. gidiyordur ha şöyle. İçeriden göstereyim. Acayip gözüküyor. Hadi aç. Bunu koparıp mı yiyeceğiz ya? Böyle şey gibi. Sıyıramıyorum ki. İlkel öyle primat gibi Bir yiyeceğiz. dakika. Bir dakika. Öyle ısınacak mısın? Yapma onu. Vallahi mı? Yok ya yapmam öyle bir şey. Böyle şey gibi, maymun gibi. Baksana kıvama. Kağıdın ısınma da. Aa Oo. kağıt varmış. Ya. Aynen. Kopararak yiyelim bence. Bobaran. Buyurun. Başlayın Eliminen. Burak Bey. Eliminen. Aynen. Hop. Yeah, no, come here. This is for you. Come. Yeah, this is for you. Are you sure? Yeah, Yeah. please share.
Bütün bunun hepsi bitemeyecektik. kız Bari en azından orada şey yapalım dedik. Aynen. Kam gel. Kam. Boza. Kam aç ağzını kam. Bu yumurta beyazı ağırlıklı bir şeymiş gibi, kek gibi. Puf. Üzerindeki bu yumurta kokusu soğudukça biraz azalacak. Ama güzel, biliyor musun? Ha? Güzel bence. Güzel. Bu Beğendim. cheesecake mi değil? Ya çok farklı bir şey. Daha önce yemediğim bir şey ama kıvamı bu şekilde. Soğuyunca başka bir şey olacak ama bu. Sıcak diye böyle. Soğuması lazım ama bence bu şekilde hafif bayağı. Nutella dökelim üstüne. Bak, yarısı bitti. Soğusun diyeceğim de bu sefer de şey olacak. 3 gün dayanma süresi varmış bu arada. Aldınız, İstanbul'a döneceksiniz ya da İstanbul'dan birisi Osaka'ya geliyordur. Dönüş yolunda bundan isteyebilirsiniz. 3 gün dayanıyor. Bayağı sünger ya. Çekyat süngeri. Önce o şeyleri, kek kalıplarını, kelepçeli kalıpları içine yağlı kağıtlar koydu. Bunun yan çeperini koydu. Yani önce altına şu kuru üzümlerden serpti kenarlarına. Hani yandan bakınca her tarafı varmış gibi duruyor. Sadece kenarına şey yaptı, kuru üzüm. Ondan sonra bu karışımı döktü. Sonra böyle biraz vurdu, üzerini düzeltti, hava kabarcıklarını aldı. Her birine olsun böyle diye hava kabarcıklarını yaptı. almak için. Onları almak için döktü. Sonra normal cheesecake şeyler evinde pişirenler bilecektir. Fırına tepsiye su dökerek koydu. Evet. Bu yeteri kadar şey olsun diye, nem olsun diye içeride. Sütlaç yapma şeyi bir de aynı zamanda. Altı yanmıyor. Doğru, o da olur. O da var. Öyle koydu, çıkardı. Sonuçta üzerine o geleneksel mühürünü bastı. Ama dediğim gibi bunun biraz soğuması lazım. Evet, bunu sıcak sıcak almak çok eğlenceli ama midene oturacak, dikkat et. Bulut gibi ya. Oturacak midene. Bence bırakalım Soğusun biraz. mu? Soğusun. Tamam. Soğuduğunu, niye soğutman gerektiğini daha iyi anlayacaksın. O zaman soğuduktan sonra buna tekrar tadına bakarız. 1065'ti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 1065. Yen. Ben beğendim. Açık ve net söylüyorum. Geldiğimde Osaka'ya Acaba gelirsem... dedin değil mi? İlk başta bir şaşırdım. Yani böyle bir şey hep viral oluyor. İnternette çok fazla paylaşılıyor. Güzel mi değil mi falan çok düşüncem vardı ama yiyince beğendim. Çok gerekli mi değil ama yediğin zaman da bugüne kadar yemediğim bir şey olduğu için de ilgi çekici. Dotonbori bölgesindeysen zaten çok fazla önemli bir işin yok olsa gerek yani bu takılıyorsan. Evet. O yüzden bir 10-15 dakika bekleyebilirsin yani. Hani Sen Osaka'ya bayağı vuruyorsun yere ya. hayır ondan değil, şimdi gidip mesela başka kültürel bir yeri veya işte müzeyi falan ziyaret edeceksin. Evet, Zaman Osaka yönetiyorsun. Kalesi mesela. Ama mesela diyelim ki zaten bu bölgedesin. Takılıyorsun lan işte biraz vakit harcayalım diyorsan öyle gir sıraya olur yani. Tekne turu yapacak mıyız? Hayır tabii ki. Değil mi? Ben izlerim seni. Ben seni çekerim arkadan. Peki biz sıradaki durağa devam ediyoruz. Get up on it and do. Get up on it and do. My channel's thriving on it. Don't seize your mind. Şimdi takoyaki yiyeceğiz. Bunun için siparişimizi makineden veriyoruz. Japonya'da genellikle böyle restoranlarda makinede veriliyor. Öncelikle parayı koyuyoruz. 1000 yen verdim. En çok 1 ve 2 gidiyor. Bunu veriyorum sipariş. Uygun mu? Bastım. Hemen siparişi vermiş olduk. İşimiz bu. It's alright. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Takoyaki'mizi aldık. Bu şekilde. Sen mi başlarsın? Ben mi? Başlamadan önce uyanmanız gereken bir şey var. Çok sıcak. Sıcak mı? Ya bunu bence sabah alın, akşamüstü yiyin. O kadar diyorum. Bu kadar mı sıcak oluyor? Birazdan göreceksin. Denesene. Hangisinden? Şu kapsül boşlulardan at ağzına. Güzel olur. At onu ağzına bakayım ne olacak. Bu ıslak. Ne? İçi ıslak bunun biraz da. Ağzın şey olacak, haşlanacak. Dikkat et, dikkat et. Sıcak değil mi? Sıcak olmuş, sıcak dikkat et. Özlemeyeceğim bir lezzet değil mi? Gerçekten öyleymiş. Enteresan. 12 saat uçtum bunun için değil mi? Bunun için 12 saat geldim. Değer mi, değmez mi? O kadar sıcak değil ama ya. O kadar sıcak değil. Ha? Soğumuş biraz. Yapılışını gördünüz. Üzerindeki şey değil mi? Daşı değil mi? Palamut. Palamut rendesi. Büyütüp de. Bunun üzerindeki neydi Burak? Katsuobushi. Böyle rendelenmiş, Palamut. pul pul edilmiş, kuru palamut. Kuru Palamut palamut. gibi. Palamut. Aynen. O yüzden hani oynuyor böyle sürekli üstündeki. Onu sanmayın ki canlı. Zerrecik böyle şey, suya attım çözdün ya. O kadar incecik bir şey bu. Evet. O yüzden rüzgardan oynuyor. Yani şey değil, canlı bir materyal değil o. Dağıldı. Ama bu sıcak ya. Baksana buharları çıkıyor. Bayağı sıcak. Soğusun. Bence gerek yok böyle bir şeye ya. Yememize gerek yok yani. Ama bu Osaka'nın şeyi, meşhuru. Öyle mi? Var tabii. Buranın Bundan başka yerde yok takoyaki. Ya var ama sonuçta Osaka'nın yani. Bu şey gibi. doğduğu yer burası. Hani ne bileyim, kumru İzmir'in ya mesela. Evet. Bu da onun yani. Kumru sadece İzmir'de var ama başka yerlerde var ama sonuçta orijinal İzmir. Bu da orijinal Osaka. Oh. Ne oldu? Ne oldu?
Ne aldın? Bekledikçe aslında tadında hoşuma gitti. Soğumasını bekliyorsun. Ahtapot olduğu için içinde. Ben ahtapotu seviyorum. Mayonez üzerine atıyorlar şimdi. Şundan atayım ben. Ama bunda birazcık şey eksik Burak. Ne eksik? Bir asit, bir Lezzet. evet bir lezzetten umamisi yok bunun. Yani çok sıradan bir şey. Sanki krep yiyormuş gibi. Ahtapotlu krep. Ya bir tuz istiyorum birazcık daha ne bileyim bir asit istiyorum. Damak gitti ya. Ama her şeyi sıcak servis etmeleri güzel bir şey bence. Dedim yani Japon mutfağında hep böyle katsuobush'lar veya başka ferment ürünler lezzet arttırmaya çalışıyorlar. Bak Evet. takoyaki'ye de katsuobushu'yu koymuş, umamisini arttırmaya çalışıyor. Mayonez de var tabii burada. Evet ya, Mayonezi kuvvetli. bu daha iyi buna göre. Kesinlikle dediğin gibi bu şekilde olanı tavsiye edebilirim. Ama diğerini çok tavsiye etmem. O da bir deneyim ya. Yani gelmişken denenebilir evet. Aynen. Osaka'ya gelmişken denenebilir. Denenebilir. Ya ben misafirlerimize sevseler de sevmeseler de bir takoyaki yiyin diyorum. Yani sevmeyecekseniz de neyi sevmediğinizi bilin diye. Anladın mı? Evet. Sevmiyorum diyebilin. Mesela bilmiyorum tadına bakmadım demeyin ha. Yedim ve sevmedim. Biz burayı bitirmiyoruz çünkü çok beğenmedik. Sıradaki durağa geçeceğiz. Burak bir Benim ağzını hiçbir soğusun. zaman benim takoyaki'ye favorim olmadı. Söyleyebiliyor musun? Sadece gece hani biraz içersin ya. Evet. O zaman gidiyor. İçkiden sonra ama biraz soğuması lazım. İçkiden sonra güzel geliyorsa normal zamanda güzel gelmiyordur genellikle. Bakınız ıslak hamburger. Islak hamburger. Bu da onlardan biri. Gündüzleri yiyebileceğin 4 milyon tane şey varken 4 milyon birinciye kalma. Bence bu da öyle bir şey. Evet hadi bakalım çıkıyoruz. Burak istediğin bir şey var mı? Vurayım mı? Bak en küçük, sağdaki en küçük sakızı vuracağım. Çekirdek istiyorsun, tuzlu çekirdek. Bak vuruyorum. Ah. Bazılarını ağırlaştırmışlar. Ondan dolayı düşmüyor. Evet nereye geldik? Toyota'yı. Toyota'ya geldik. Burası sosyal medyada en çok paylaşılan yerlerden bir tanesi. Evet evet şu şeyinden dolayı hareketi var ya torç yakıyor ve elleri hala yanmadan ateşi sürekli elliyor. Suya sokuyor hatta. Tabi orada su yani öbür türlü yanar abi adam. Ondan sonra burada ton balığını yapıyor o şeyde. Hani böyle herkes kırmızıyı görünce acaba şey mi diyor? Et mi diyorlar da bu ton balığı yiyeceğiz burada. Aynen öyle. Gel menümüz geldi bakalım. Torçla yakılmış ton balığı yani. Bu neymiş? Unagi. Unagi de var evet. Bu bahsettiği ünlü olan yemek bu. Asıl bu. Evet. Tuna yanağı. Yanak. Yanak yiyeceğiz. Tuna yanağı. Arkası bu arada böyle kalabalık. Biz ne yeriz ya? Sen Bu seç. bir tane yeter mi? Sen de iki tane mi? Bir mi iki mi? Bence bir tane söyleyelim. Bir de Bir başka tane. bir şey söyleyelim. Tamam. Başka ne yeriz? Ya da şuna bakarız. Bunları pişiriyor ama yok bu ziyan etmez onu. O sadece şey yani sashimi'de olmayan, Tamam. sashimi'yi ayırmadığı, sashimi'de pişirmediği kısmı torçta yapıyor. Bu arada tanımadığınız insanlarla yan yana Ah sorry, oturuyorsunuz. do you want? Oturmuyorsunuz aslında. Ayakta yiyorsunuz. Standing sushi, standing bar, standing... Mesela diyoruz izakaya al bu da sana standing izakaya. Aynen. Bugün bu arada cuma. Bazı günler kapalı olabiliyor. Galiba pazartesi, salı ve perşembeleri kapalı. Bakmadan gelmeyin o yüzden. Açıklama kısmına ben lokasyonları ekliyorum. Onu da özellikle belirteyim. Yani Osaka'daki diğer bütün işletmeleri de nokta atışı böyle tıklayınca geleceksiniz açıklama kısmındaki. İstiyor musun? Aç bakalım. Gazoz siparişi verdik. Ama açılış tarzı biraz farklı. Açacak bir zımbırtısı var. Bu şekilde koyuyorsun. Sorry. 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 Allah razı olsun. Şöyle çeleyim ortalığı da. Evet, teşekkür ederiz bu güzel gösteri için. Şimdi yemeklerimiz geldi. Acayip gözüküyor yalnız Burak. Çok iyi gözüküyor. Buradaki ne? Sarımsaklar görüyorum. Yalnız çok güzel gözüküyor. Biraz soğuk. Soğuk mu? Şu an şey daha donuk. Ha o kadar. Hafif soğuk. Bence beklemesi lazım da. Biraz dediğin gibi donuk. Donuk abi. Bunu beklemesi lazım da. Hacı şunu bir Aa. torçlasa aslında Hiç torç yapmıyor şu anda. Hı? Torç yapmıyor. birazdan başlıyoruz. Herkes başlangıçları yiyor ya. Ne söyleyeceğiz? Geldi. Başladı. I tell you, it's over. Siparişin geldi. Tuna yanağı amcanın ellerinden. Torçlu, sanayi tipi. Buyurun. Sulu sulu. Beğendin mi?
Tuz. Yanınıza tuz getirin gereken. Tuz eksik. Ben de yanında, Soyayla moyayla olacak gibi değil. yanında tuz var, istiyor musun? Getir ver. Valla anahtarlığında var. Dur göstereyim Hadi size. getir. Amsterdam'dan almıştım. Hazır mısınız? Anahtarlığım burada. Hangisi benim? Tuz yok mu ya bunda? Ne oldu? Ha, var. Nasıl açılıyor bu? Üstten kapağını açıyorsun. Neresi tuz? Bu curry, Şurası. pepper, salt. Aynen. Bu anahtar sadece bizim evin kapısını açmıyor yani. Lezzet kapısını da açıyor. Al bakayım anahtarlığını. Teşekkür ederim. Yeter Burak. Kaan. Yeniköy balıkçısı Kaan. Senden de bekliyorum. Torçla. Torçla. Karşıda taksi durağının orada bağıra millete. Bak şimdi rengi yerine geldi. Beyaz beyaz. Ha? Daha mı iyi oldu? En kötü parçasını attım abla. Pul biber ister misin? Bak burada Vallahi tuz gelince kendine geldi ya. biberimiz de var. İstiyorsan vereyim bunda da. Köri var, karabiber İnsanlara var. üzülüyorum ya. İnsanlar tuzsuz diyorlar şu an. Herkese vermemiz lazım. Evet, son parçaları alıyoruz. Kaç para Burak bu? Bu 600. Bu en ucuz şey. Menüdeki en ucuz şey bu. 600 yen. 600 yen bu. Yani ne ediyor? 200 TL'den bile az. Demin gelen Diğer sushi. o şeyler, sashimiler Sashimi. falan filan ben beğenmedim. Ya veya ilk geldiğimiz için çok donuktu. Belki öğleden sonra gelenler daha şanslı. Çünkü biz ilk servisteki insanlardık. O yüzden biraz soğuk yedik. İnsanlar şeyi çok tavsiye ediyor. Yengeç kıskaçlarını. Ama hani gidemedim ya. Ne Daha bileyim. bugün çok şey yiyeceğiz o yüzden hiç... Ben buranın şeyini yanağa saklamıştım. Güzel ama fena değil. Güzel. Umamisi yüksek. İstiyorsan söyleriz. Tam da. Umamisi yüksek ama tuz eksik biraz da. Yanan şey güzel olur abi. Yani şuraya Mayak diye bir tişört yaptıracağım. Gittikçe de kalabalıklaşıyor bu arada. Kuyruk inanılmaz arka taraflara doğru uzamış. O yüzden saat böyle 1'de açılıyor. Onu bilerek gelin. Saat 12'de sıraya girenler var Ortaya burada. çıkalım biraz. Buranın servisi şöyle. Şarabını, yeşil çayını vesaireni kendin alıyorsun. Orada şişe sayıyor daha sonra. Evet, şarap, bira. Buradan şeylerini alıyorsun. Kaplarını alıyorsun. Suyunu alabiliyorsun şuradan. Şuraya gidip kendine bağırttırıyorsun. Evet, biraz kızgın abi. Şeye gitsek ya, şu insanlara tokat atan var bir tane. Kadınlar da, bu o yani. Biraz öyle. Slap var. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Usta gibi usta be, kızıyor. Burak. Hadi gidelim. Korkuyorum ben artık. Hadi. He? Korkuyorum, hadi gidelim. Abi ne yapacak? Üzerine mi saldıracak? Ama adam bağırıyor sürekli. Neyse ben bir hoşça kal diyeyim. Gidelim. Sen hoşça kal de ben şu fethiyi kesişini keseceğim. Arigato gozaimasu. Hai, arigato. 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 Valla dayak mı yedik, yemek mi yedik anlamadık. Amca birazcık bağırıyor ama herhalde Ya yaşlı. çok da bir şeye bağırmıyor aslında. Yolda durmayın diyor. Büyük ihtimal şikayet yiyor oradan. Evet. Kameralar var diyor vesaire diyor. Popülerleştikçe sokak kapanmaya başlamış. Ona kızıyor. Evet. Kapatmayın diyor. Kenarda durun sırada. Ki Japonya işletleri sıra biliyorsun sıra beklemek. Evet. Ondan sonra o yüzden bir agresif konuşuyor. Ama tatlı adama da benziyor. Aksi işte ya. Yaşlı şeyi var üzerinde. Huzursuzluğu. Aynen. Bu arada Japonya hakikaten şaşırtmaya devam ediyor. Ben sabah da çok şaşırdım mesela. Niye? Tokyo'dan buraya trenle geldik ya. Evet. Hızlı trenle. Orada Burak'la beraber bir bento mu yedik? Evet bento box yedik. Ama yani Ama inanılmaz bir trenler şey. için olan bento box. Yani eki ben yedik. Yani çok enteresan. İpi çekiyorsun, kendi kendine ısınıyor. Nerede olursa ol. O nasıl oluyordu? Külden dolayı herhalde değil mi? Sönmemiş kireçle su birleşince, sönmemiş kireci çok genç arkadaşlar bilmez belki ama yaşı biraz daha ileride olanlar bilir böyle. Eskiden şeylerde öyle satılırdı, nalburda öyle satılırdı. Suyu koydun mu fokur fokur kaynardı o. Aslında aynı şey. Egzotermik tepkime. O sönmemiş kireciyi atıyorsun suya. Bundaki Kaynamaya sistemde başlıyor. o çektiğin anda ipi suyla buluşuyor o şey. Daha sonra fokur diyor. Trenle ilgili de bilgi verelim. Eki, ben. Eki, tren, ben, bento box. Evet. Yani trenlere özel bento box yedik. Normalde metroda vesairede hoş karşılanmıyor bir şey yiyip içmeniz ama şehirden şehire olan uzun mesafeli gidişlerde sıkıntı değil. Bir şey yiyip içebilirsiniz zaten o yüzden var bu ekibenlerde. Bir şey söyleyeceğim. Tren ücreti ne kadardı? 106 euro, dolara da ekliyordu. 100 dolar diyelim şimdi 100 dolar bu seviyesi. videoyu izleyenler başka bir şey anında da dikkat edebilir. 15.000 yen gibi tabii nereden bildiğinize de bağlı. Bahsettiğim rakam Tokyo'dan Osaka'ya gelirken ama diyelim ki Ginza'dasın, Shibuya'dasın vesaire arada aktarma sebebi 16.000 tutulur yen olarak. Evet. Ama biz bunu 15.000 yen gibi kafanızda şey yapabilirsiniz. Biz Osaka'ya geldik. 2 saat, 2,5 saat üstü, 2 saat 45 dakika ne sürdü. Yani çok kısa Evet. aslında şey olarak. Aynen öyle. Peki Burak, trende nereye oturmalı? İnsanlar şimdi Fuji'den görmek istiyor. Ya Fuji zaten bu ortalama bir 80 günlük bir ortalama net görünme şeyi var. Kendini nazlı göstermiyor yani. ha? Nazlı her zaman göstermeyebilir. D ve E koltuklarına denk düşürürlerse kendilerini daha rahat şey yaparlar. Bu arada sadece D ve E'dekiler mi görüyor? Yok. İki vagon arasında ben işte atıyorum sosyal medyaya koyduğum fotoğrafı, videoyu. 2 tane vagon arasındaki camdan çektim. Yani geldiğinde Odawara'ya yaklaşırken şeyi görürsünüz veya tam tersi. Tokyo'dan Osaka'ya geçerken Odawara'yı geçtikten sonra gözünüz sağa baksın. İleride bir 5 dakika sonra 10 dakika sonra göreceksiniz. Odawara'yı geçtikten sonra. Dediğim gibi şans
şans meselesi bu. Normalde biz şey yapmadık. Rezerve koptuk. Hani istedik ama son dakikaya bıraktık. Yani çok önceden bilet almadık. Her 5 dakikada bir Herkesin kalkıyor. yanıldığı şey yani sanki hızlı tren böyle çok erken biten vesaire bir şeymiş gibi düşünüyor. Çok özel bir durum yoksa yani Japonya için çok özel bir gündeyse vesaireyse yer her zaman bulursunuz. Nerede bulursunuz? Reserve'de bulamasanız da non-reserve'de bulursunuz. Non-reserve'de istediğin koltuğa oturabiliyorsun, boş olan koltuğa. Ama hakikaten de 5 dakikadır, 6 dakikadır hızlı tren var. Burada şey gibi, metrobüs hattı gibi hızlı trenler. Gerçekten çok fazla sefer var. O yüzden panik yapmaya gerek yok. D ve E kısmını alırsanız Fujisan'ı görüyorsunuz. Ama onun haricinde de görebiliyorsunuz. Ayağa kalkıp gezebiliyorsunuz içeride. Bazen size şey değildir, D ve E'yi veririm ama ayrı ayrı yerlerde veririm. Hani 2 kişisiniz, seni 8'e oturturum, onu 12'ye oturturum. İlla böyle bir şey isterseniz olur. Oturursunuz, diğerine rica edersiniz yer değiştirmek. Sonuçta orada da başkası tekli oturacak ya. Tabii. Ya dersiniz ki işte arkadaşım burada, yer değiştirir miyiz? Öyle pazarlık yapabilirsiniz. Tabii. Genelde tavsiyem valizlerle pek gezmeyin. Valiz taşıma şeyleri biliyorsun. Çünkü metroda in, çık, otele git vesaire yap. Biraz zorluyor. Ben genelde eşyalarımı bir gün önceden şeye gönderiyorum. Otellere gönderiyorum. Yani Bir sonraki örnek otelime. veriyorum. Tokyo'daki otelde kalırken diyorsunuz ki benim Osaka'daki otelime bu bavulu gönderin. Bir gece önceden yolluyorsunuz. O bavul İşte duruma göre işte o sorsunlar ne kadar sürer diye. Evet. Zaten lobideki insanlar yardımcı olur. Bazı 2 gün der. Siz sanki bir aksilik olacakmış gibi 2 günmüş gibi hesap edin. Cebinize öyle koyun. evet. Ama hani aldığınız eşyaları taşımak gerçekten dert bir yerden sonra. Bence bu Yamato denen çok meşhur bir şey var. Kargo şirketi var. Onun servisini kullanın. Hatta size bir tüyo vereyim. Alışveriş yaptınız, çantanızı kapattınız. Direkt havalimanına gönderin. Havalimanında Haneda'da, Narita için bilmiyorum ama Haneda'daki Selam veriyorlar. Bu arada kalp demek. Haneda'daki Yamato'nun ofisi Türk Hava Yolları kontuarının 20 metre önü. Yani havalimanına gidiyorsun bomboş, ellerin boş. Yamato'dan çantanı alıyorsun, arkanı dönüp 20 metre sonra kontuardasın. Çok avantajlı. Büyük konfor. Yani çünkü alışveriş çok yapan insanlar bavulu kapatabilir. Abi bu gitsin, bir sonraki şey yapayım ben diye. Böyle zamanı Açılmayacak güzel. bir bavulsa Evet, onu hiç. gönder gitsin. Gönder gitsin. Ama sonra Tavsiyemdir. 4-5 tane, kaç tane bavul gönderdiğini bilmiyorsan geçmiş olsun. Yok ama şeyi de söylesin yani şu gün şu saatte uçuşum var, şu gün hazır olsun diye de söylemeniz lazım. Peki. Bu kadar bilgiden sonra yine yemek yemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Day and night. Send me to heaven when I fantasize, fantasize. Maybe it's now or never. Strawberry summer sugar. Spin my head around. Evet. Dondurma yemeye geldik. Bu biraz daha soft krem. Ben Hokkaido'luyum. Hokkaido. One Hokkaido, one Asomilk. Son durağımıza gitmeden önce bir tatlı molası verelim dedik. O yüzden soft cream yani dondurma ama biraz daha yumuşak kıvamda. Sandy tarzında aslında ama daha farklısı. Daha Gazlı krema. gazlı krema diyelim biz ona. İçinde gaz yemiş krema. Aynen öyle. Ondan söyledik. Yerin adı da Mou Mou yani inek. İnek sütü Mou oldu belli. Mou. Hadi Ben bakalım. Hokkaido seçtim. Hepimiz Hokkaido. Hokkaido'luyuz evet. Hokkaido süt ürünlerine meşhur. Güzel, çok güzel. Güzel, sütlü. Bu neyi hatırlatıyor biliyor musun? McDonald's'ta cherry pie vardı. Onun yanına bir tane top koyarlardı. Aynısı değil mi? Bunu kapatınca daha rahat yiyeceğim. Şu an yiyemiyorum kibarlıktan. Böyle ufak kalacağım. Görüşürüz. Şu O kadar rahat mı rahat- hızlı? Oğlum yemem lazım. Tanesi yani bir kilo 500. Çok güzelmiş. Ben beğendim. Baksana kıvama. Devam ediyoruz. Tamam. Son durağı. İlk tabak geldi sana. Ne yiyoruz? Böyle gyoza'yı 2 tane hamur arasına koyup kağıt gibi yapmışlar. Pepper gibi. Şöyle göstereyim. İp ince. Çok güzel. Beğendim. Beğendim. Şovlu okonomiyakimiz geldi. Hemen giriş yapıyoruz. Onu bence keselim Evet. Şu spatula geliyor masaya. bunlarla. Bunu şöyle kesiyorum. Sorry, what's your ID name? YouTube ve Burak sen hallet YouTube'u. Bu arada abone oluyorlar. Siz de bir abone olun bari yani. İzliyorsanız ve uzun zamandır abone olmuyorsanız kanala böyle tek tek yapmak zorunda kalıyoruz sonra. okonomi gibi hani kendine özel yaki, ızgarala. Öyle. Şey özel.
Kişi özel aynen. Buna devasa bir Japon mücveri diyebilir miyiz? Lahana yapılan. Gerçekten öyle. Tuzu yine geçecek bir şey var mı? Bak böyle sostan dök. Yoğun bir sosu var. Okonomiyaki sosu var. Biraz mayonez dök. Bizim yediğimiz okonomiyaki'nin diğer okonomiyaki'den farkı ne? Şöyle anlatayım. Normalde şeydeki dotonbori dediği Osaka'da yapılan şey okonomiyaki lahana ağırlıklı. Tamam yani bu. Şimdi tam bir şey diyebilir miyiz? Japon mücveri. Evet. Devasa bir Japon mücveri. Aynen öyle. Yumurta, un karışımı vesaire içine bazı et de koyuyor, başka lezzetlendiriciler de koyuyor. Bu devasa bir mücver gibi aslında. Doğru. Hiroşima'da bunlar hep kavgalılar. En iyi bizde okonomiyaki, sizde okonomiyaki muhabbeti. Onlarda yakisoba da var. Yakisoba da daha kalın bir şey. Normalde içine soba geçiyor ama sobayla alakası yok. Sadece şeklinden dolayı kalın. Yine buğdaydan. Buğdaydan daha kalın bir noodle. Şeye daha uygun. Böyle bazen yemekte yapıyor ya. Wok tavalar. Tepende çevirme. Evet. Ha. Wok'ta vesaire çevirmek için daha uygun. Onunla yapıyor. Ağırlık olarak o da var onda. Yani ağırlık olarak Noodle da kullanılıyor. noodle da koyuyor. Yakisoba da koyuluyor. Ufak ufak farklar vardır işte. Üzerine yumurta koyan da var. O tercihen meselesi. Zaten okonomiyaki'nin etimolojisine okoname gibi hani kişiye özel ızgara. Yakıda ızgara demek aynen. Kişiye özel bir şey. Büyük ihtimalle bu da ilk çıktığında herhalde ne koyayım içine şunu koy, bunu koy, bunu koy derken çıkmış bir şey. Bizim yediğimiz dotonbori okonomiyaki. Yani lahana ağırlıklı. Lahana ağırlıklı. Bunun içinde yeşil soğan ve sunny side up yani üzerindeki tek göz yumurta var. Bol bol. Zaten Japonya'da fark ettiyse yeşil soğan çok kullanılır. Çok. Karides var, kalamar var, peynir var, et var. Kojaç nedir? Asya'da yetişen bir kök sebzeymiş. Konja. Enteresan. Hoşuma gitti ama. Tadı çok güzel bu arada. Hafif. Bunun mesela umamisi üzerine koydukları sostan dolayı da güzel. Biraz daha böyle farklı seviyede şeyler alıyorsun. Sebzelerle zenginleştirilmiş. Doyurucu bir şey bu arada. Bu arada doyurucu ya. Önde bir gri, upuzun bir alan var. Böyle nasıl diyeyim ocakbaşı gibi. O ocakbaşı gibi alanda pişirip önüne koyuyor şey. Sonra yardımcısı geliyor. Teppan ızgara dediğimiz bu. Evet, teppan ızgarası. Burası sıcak kalıyor aynı zamanda. Bunun altı gerçekten sıcak. Böyle bağırmaları bana enteresan geliyor ya. Mesela müşteri geliyor, hoş geldiniz diye. O amaçla bağırıyorlar değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Japonya'da yediğim en enteresan şeylerden biri. Nasıl ya? Hiç hayatımda böyle bir sebzeyi proteinle bir yere getirip bu kadar iyi şekilde bir yemek olarak sunmaları hoşuma gitti. Bir tane daha var bir yaki bunun gibi. Bunun gibi değil de Monjayaki diye. O da Tokyo'ya özel. Evet. Ama görüntü itibariyle çok güzel gelmiyor bana. Yani biraz rahatsız edebilir seni. Allah. Ama böyle bulamaç gibi duruyor önünde. Ha. Ben biraz biber kullansam. Acı mıdır bu? Is it spicy? Yeah, very spicy. Spicy. Biraz dikkat et. Aslında da spicy diyorlarsa dikkate almak lazım. Az attım. Bakalım etki edecek mi? Sostan da koyuyorum gene. Sevdim. Güzel. Osaka rehberinin güzel duraklarından biri oldu bence. Bir de buraya özgü bir yemek ya. Evet, buraya özgü. Yani dışarıda çok fazla yerde... Bulursun belki Kyoto'da bunu yapan, Tokyo'da bunu yapan ama buraya özgü bir şey yapmış olur, anladın mı? Yani İzmir'in yemeğini başka yerde yapmak gibi. Osaka'ya gelen mutlaka Kyoto'yu da görmeli. Birbirine çok yakın değil mi? Ha. Bu arada Kobe de çok yakın buraya. Evet. Bu bölgede Kobe, Kyoto, Osaka birbirine yakın yerler. Bu bölgede hayvan yetiştiriciliği olan çiftlikler çok fazla var. Evet. Kobe özellikle zaten Evet. bu Wagyu'suyla çok meşhur. Matsusaka vardı. Osaka. Evet. Başka ne var? Tamam, var, bir sürü yer var. Evet. Bir sürü Wagyu çeşidi var. Ama en bileni Kobe galiba. Dünyaya açılan ilk herhalde olur. Çok fazla biliniyor yani. Yani evet. Bir şekilde PR'ı daha iyi yapılmış. Evet evet. Bölümü söyle. 2660 yen hesabımız var. Toplam hesabımızda 4240 yen. Ekstra söylediklerimizle beraber. Hemen ne yaptığını söyleyeyim. Şu an 1160 lira yapıyor. Bak İçeceklerimiz, geliyor baba. yemeklerimiz. Bakıyor. Bu arada içerideki koku benim aşırı derecede hoşuma gitti. Farklı Asya baharatları, farklı otların kokusu. Noodle'ın pişerken soya ekliyorlar, onun kokusu. Mayak kokuyor, mayak. Protein böyle ızgarada yanıyor, kızarıyor. O kızarmanın şeyi, hamurun kızarmasının kokusu, proteinin kokusu, yumurtanın kokusu. İçerisi lezzet kokuyor şu an. Bu arada bak bu kadar şey yedik, doyurucu yani ve 1000 küsür lira verdik yani 1160 lira mıydı? Ha, ekonomik zaten pahalı yapamayacakları bir yemek. Bazı yemekleri pahalı yapamazsın ya mesela. Yani simit pahalılaşırsa kıyamet kopar ya, onun gibi. Yani ekonomik de biraz daha Bunda deniz mahsulü var bir sürü. deniz mahsulünün pahalı olması bize ait bir şey. Bu adamlara ait bir şey değil. Deniz mahsulü Türkiye'de çok gelir seviyesi yüksek, insanın tüketeceği bir şey geliyor ama adam ada. Yani her tarafında balık var, ahtapot var. Burada et daha pahalı. Dünyada herhalde en fazla balık tüketilen yer burasıdır yani. Tuna mesela. Ona da kesin burası. Evet. Kişi başına ton balığında kesin burası da. Diğer balıklarda da iddialılardır bence. Ezberden konuşmayayım ama Yılan balığı, onlar... unagi. Yılan'da kesin burası da. Yılan'da kesin burası. Biz Tokyo rehberinde bir unagi yemiştik. Yani adam Unatetsu. gözünün önünde
canlı balığı kafasına çiviyi sapladı. Ardından 2 dakikada ayıkladı. Izgaraya 2 dakika sonra koymuştu ya. İnanılmazdı. Taze mi diyemedik. O kadar tazeydi yani. Balığınız taze mi? Beni Japonya şu yönden etkiliyor. Birincisi inanılmaz bir teknik uyguluyorlar. Kendi teknikleri var. Evet, geç. Yani gastronomi tekniklerinde hep genellikle Fransızları konuşuruz. İşte ne bileyim İtalyanları konuşuruz. Hepsinin bir tarzı vardır da kendilerine özel. Japonya'nın abi sokağa göre değişiyor bence teknikler. Olabilir. Ustaya göre değişiyor. Olabilir. Mesela bir ramen yapıyorsun, farklı sokaklarda farklı şekilde yapılıyor. Hepsinin Herkes suyu bile. kendini işine adıyor. O yüzden zaten bir sürü ünlü yer olabiliyor ya. Evet. O diyor bilmem nesini farklı yapıyor. O brotunu farklı yapıyor. O bilmem ne bileyim makarnasını farklı açıyor. Ama hepsi yaptığı işe karşı şeyler çok hassaslar. Dikkatliler, çok özenliler. Çoğu yerde böyleydi yani en azından. Benim herhalde tüm Japonya'da yediğim en kötü şey az önce yediğim şey olabilir. Takoyaki. En iddiasız değilim ya. Şimdi izleyen Japonlar da var. Alt yazılı veriyorsunuz ya. Ben beğenmedim. Ama şimdi adam intihar edecek seni izleyecek. Yok Bak, öyle adama şey gösterdin. söylemedim. Tamam yok ben şey yapıyorum. Arigato En az gozaimasu. beğendiğim. Arigato gozaimasu da. En az beğendiğim. Güzel oldu. Arigato gozaimasu. Hassas insanlar bunlar. Evet yok beğendik. Hepsini beğendik. Merak etmeyin. Natto yesen. Japonca alt yazı veriyoruz o yüzden hepsini beğendik. Sana natto alayım. Tamam. Tamam. Uçakta natto yiyerek dön. Natto. Natto nedir? Araştırsınlar. Tamam. Deneyeceğim. Fermente soya fasulyesi ama araştırsınlar. Sen de orada yiye ama, tamam mı? Peki o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Osaka'da çok keyifli farklı duraklarımız vardı. Ben bugün çok keyif aldım o yüzden teşekkür ederim yine. Ben teşekkür ederim. Gerçekten lokal gibi gezdik ama Bana tabii ki sevmediğim bir şehri sevdirmeye çalıştığın için de teşekkür ederim. rica ederim. Ne demek? Osaka'yı sevmedin ama Daha az sevdin. sevdim, daha az sevdim. Peki. Üçüncü Ama sırada. güzel gene de ya. Kötü değil. Sen Kyoto'yu bir gör, oturur konuşuruz. Herkes gözümüzün içine bakıyor ya. Bu kadar güzel olmaz yani. Sürekli sizi nasıl daha mutlu ederiz diye uğraşıyorlar. Aynen öyle. Bu lezzetleri gelip yerinde yemek tabii ki çok daha farklı. O yüzden Japonya'ya geldiğinizde Tokyo, Osaka, Kyoto. Dolayısıyla biz de Osaka'dan şimdi Kyoto'ya geçiyoruz. O zaman video biterken sizler ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aynı zamanda yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Hype. Hype olması lazım tabii ki. Hype, Beğen hype. butonuna bastıktan sonra aşağıda hype çıkıyor. Ona da basarsanız çok mutlu oluruz. Önümüzdeki hafta saat 19'da yeni bir videoyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğru zamanda doğru adres. Starbucks. Ak Yatırım İştiraki Stablex ayaküstü lezzetleri sundu.